Bu videoda insanlığın kabul ettiği o ilk ortak dini ve inancın kökenlerini konuşacağız. Karanlık mağara duvarlarına çizilen o ilk gizemli resimlerin arkasındaki sırrı, insanın doğadaki her şeyde bir ruh aramaya başlamasını ve görünmeyen dünyalarla bağ kuran o ilk şamanları sakince inceleyeceğiz. Kısacası bu bölümde insanın sadece karnını doyurmaktan vazgeçip dinleri ve sanatı nasıl keşfettiğine bakacağız. Hoş geldiniz. Ben Ciyodak. Çayınızı kahvenizi alın ve arkanıza yaslanın. Günün tüm koşturmacasını dışarıda bırakıp kendi kökenlerimize doğru sakin bir yolculuğa çıkalım. Sapiens'in inanç dünyası bir sabah aniden mağara duvarlarına resim çizerek başlamadı. İnsanı o soyut dünyaya taşıyan devasa bir hazırlık süreci vardı ve her şey o karanlık geceleri aydınlatan kor bir ateşin etrafında sakince başladı. Ateş insanlık için sadece yemek pişirme ya da ısınma aracı değildi. Güneş battıktan sonra günün süresini uzatan, kabile üyelerini birbirine yaklaştıran böyle bir buluşma noktasıydı. Binlerce nesil boyunca gecenin o ürpertici karanlığında ateşin etrafında toplanan atalarımız birbirlerinin yüzündeki mimikleri izlediler. Sesleri taklit ettiler ve ilk derin bağlarını kurdular. Dilin, sosyalleşmenin ve ilk hikayelerin temeli o ateşin çıtırtısı eşliğinde atıldı. İşte o sohbetler derinleştikçe insanın zihninde yepyeni bir ses yankılanmaya başladı. Müzik. Bugün Almanya'daki mağaralarda bulunan kuğu kemiğinden ve mamut fil dişinden yapılmış 40 bin yıllık flütler bize çok çarpıcı bir şey söylüyor. İnsan henüz dinler ve şamanlar ortada yokken bile müzik yapıyordu. Ormandaki rüzgarın, kuşların sesini taklit ederek başlayan bu ilk ritimler kabiledeki herkesin kalp atışını tek bir tonda buluşturuyor, aralarındaki korkuyu silip onları görünmez bir bağla birleştiriyordu. İnsan müziğin o büyüleyici gücüyle ruhunu sakince dinlendirmeyi öğrenmişti. Ancak zihni bu kadar gelişen Sapiens kaçınılmaz olarak en büyük, en korkutucu gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Ölüm. Doğadaki diğer canlılar ölümü sadece fiziksel bir bitiş olarak görürken Sapiens bunu kabul edemedi. Sevdiği bir insan öldüğünde onun tamamen yok olduğuna inanmak atalarımızın zihnini paramparça ediyordu. İşte bu yüzden şamanlardan çok daha önce hatta kuzenlerimiz Neandertaller bile ölülerini kasıtlı olarak gömmeye başladılar. Rusya'daki Sungir mezarlarında gördüğümüz gibi ölülerin yanına şifalı çiçekler bırakılması, en değerli boncuk kolyelerin ve av aletlerinin konulması sıradan bir adet değildi. Bu İnsanlığın şu anki fiziksel dünyanın ötesinde bir yerlerin de var olduğuna, yani ölümden sonra da bir hayat olduğuna dair inandığı ilk andı. İşte ateş başında pişen o sosyal bağlar, müziğin getirdiği ruhani huzur ve ölüm karşısındaki o büyük çaresizlik Sapiens'i doğaya karşı tamamen savunmasız bıraktı. Atalarımız artık görünmeyen bu dünyayı kontrol etmek, o büyük boşluğu anlamlandırmak istiyordu. Peki ölümden sonraki o hayata inanmaya başlayan, içindeki o soyut açlığı müzikle besleyen insan bu görünmez dünya ile ilk fiziksel teması nerede kurdu? Kendini bu dünyadan soyutlayıp ilk kutsal mekanı nerede keşfetti? Sapiens binlerce yıl boyunca sadece hayatta kalmaya odaklanmıştı. Tek amacı karnını doyurmak, vahşi hayvanlardan kaçmak ve dondurucu soğuktan korunmaktı. Ama buzul çağının bitişiyle birlikte atalarımızın zihninde çok tuhaf bir şey oldu. Bir sabah uyandıklarında içlerinde fiziksel olmayan yepyeni bir açlık hissettiler. Bu et ya da su açlığı değildi. Bu anlam bulma açlığıydı. İşte bu açlık insanı daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya zorladı. Yeryüzündeki ilk kutsal mekanları inşa etmeye. Ancak bu mekanlar gökyüzüne doğru yükselen devasa binalar değildi. Tam tersine yerin metrelerce altına zifiri karanlığa doğru iniyordu. Arkeologlar Fransa'daki veya İspanya'daki mağaraları incelerken çok tuhaf bir detay fark ettiler. Atalarımız o büyüleyici hayvan resimlerini ve gizemli sembolleri mağaranın girişindeki aydınlık ve güvenli yaşam alanlarını yapmamışlardı. Bu çizimler için meşalelerle bile girilmesi neredeyse imkansız olan, sürünerek geçilebilen, oksijenin bile tükendiği en dipteki karanlık dehlizleri seçmişlerdi. Peki bir insan neden canını tehlikeye atarak o zifiri karanlığın en ucuna kadar gider? Çünkü orası sıradan bir taş duvar değildi. O karanlık odalar insanın bu dünyadan kopup
görünmeyen bir dünyayla bağ kurduğu ilk tapınaklardı. Titrek meşale ışığının duvara vurduğu o anlarda eline kömür karası alan Sapiens duvara sadece gördüğü bir bizonu çizmiyordu. O hayvanın ruhunu oraya işliyor, avlayacağı canlının ruhundan izin istiyordu. Duvarları üst üste basılan o meşhur el izleri ise zamana karşı yapılmış ilk haykırıştı. Ben buradayım. Bu evrende yalnız değilim ve arkamda bir iz bırakıyorum. Mağara sanatı insanın sadece içindeki sanatsal dürtüyü dışarı vurması değildi. Fiziksel dünyanın ötesindeki o ilk soyut dünyaya, yani inanca atılan ilk adımdı. Sapiens o karanlık duvarlarda ilk kez zihninin derinlikleriyle ve inancın gücüyle tanışmıştı. İşte bu ilk çizimler ve mağaradaki o gizemli ritüeller Sapiens'in zihninde geri dönülemez devasa bir kapıyı araladı. Atalarımız artık sadece duvardaki çizgilerin değil, çevrelerindeki her şeyin canlı bir ruhu olduğunu düşünmeye başlayacaktı. Ağaçların, nehirlerin, rüzgarın ve dağların birer ruhu olduğuna inanmak, insanlığı çok daha büyük ve ürpertici bir inanç sisteminin eşiğine getirecekti. Peki Sapiens doğanın kendisiyle konuşmaya karar verdiğinde ne oldu? Bu gizemli ruhlar dünyası ile insan arasında köprü kuracak o ilk tehlikeli liderler nasıl ortaya çıktı? Doğayla konuşmak, onun dilini öğrenmek demekti. Atalarımız kendilerini bu devasa dünyanın efendisi olarak görmüyorlardı. Aksine onun küçük ve saygılı birer parçasıydılar. 10 binlerce yıl önce ormanın o dingin sessizliğinde yürürken hışırdayan bir yaprak sıradan bir rüzgar sesi değil, ağacın sakince fısıldamasıydı. Gökyüzünde aniden çakan bir şimşek öfkeli bir çığlıktı. Vadiden bereketle akan bir nehir ise kabileye hayat sunan kadim bir dosttu. Sapiens için taşın, toprağın, kurdun ve kuşun tıpkı kendisinin gibi yaşayan, hisseden birer ruhu vardı. Bu bakış açısı günlük hayatın her anına inanılmaz bir saygı getiriyordu. Örneğin kabile üyeleri hayatta kalmak için bir hayvanı avlamak zorunda kaldıklarında onun canını almadan önce ruhunun önünde sakince eğilir ve özür dilerlerdi. Senin etine ve kürküne ihtiyacımız var, bizi affet derlerdi. Bir ağacı kesecekleri zaman onun içindeki ruhu inciteceklerini bilir, rıza isterlerdi. Evrenle kurulan bu derin ve görünmez bağ insanın muazzam bir güven veriyordu. Sapiens bu devasa, korkutucu dünyada yalnız olmadığını hissediyordu. Etrafındaki her şey onunla aynı dili konuşan birer canlıydı. Ancak doğayla kurulan bu huzurlu ve dingin ortaklık onun acımasız yüzüyle karşılaşıldığında büyük bir çaresizliğe ve korkuya dönüştü. Ansızın bastıran dondurucu bir kış kabilenin ateşini söndürdüğünde, nehirleri yatağında kurutan büyük bir kuraklık başladığında ya da kabiledeki çocukları sırayla hayattan koparan gizemli bir hastalık yayıldığında Sapiens panikliyordu. Çünkü bu sıradan bir doğa olayı değildi. Görünmeyen ruhlar insanlara küsmüş, darılmış ya da öfkelenmişti. İşte o anlarda kabile büyük bir çıkmaza giriyordu. Ruhların neden öfkelendiğini sıradan bir insan nasıl anlayabilirdi? Doğanın o gizli, görünmez dilini çözmek, nehrin ya da dağın ruhunu sakince yatıştırıp kabileye yeniden huzur getirmek için kim öne çıkacaktı? Sapiens bu bilinmezlikle kendi başına savaşamayacağını anladığında o korkutucu sınırın ötesine geçmeye cesaret edecek yepyeni bir figür arayışına girdi. Ruhlar dünyasıyla pazarlık edebilen, ölümün kıyısından dönen ve kabilenin kaderini elinde tutan o ilk tehlikeli liderlerin sahneye çıkma vakti gelmişti. Herkesin korkup geri çekildiği, doğanın öfkesi karşısında çaresiz kaldığı o anlarda kabilenin içinden biri sakince öne çıktı. Bu kişi en güçlü savaşçı ya da en iyi avcı değildi. Genellikle ağır bir hastalıktan mucizevi bir şekilde kurtulmuş, ölümün kıyısından dönmüş ya da rüyalarında tuhaf görüler gören kabilenin diğer üyelerinden biraz farklı olan biriydi. Kabile onun ölümle yaşam arasındaki o ince çizgiyi geçtiğine ve görünmeyen dünyayı çıplak gözle görebildiğine inanıyordu. İşte o kişi insanlık tarihinin ilk şamanıydı. Şamanlar o devasa ve gizemli ruhlar alemiyle sıradan insanlar arasında duran kutsal birer elçiye dönüştü. Kabileden biri hastalandığında şaman o hastalığa neden olan kötü ruhu bulup kovmak zorundaydı. Büyük bir kuraklık olduğunda ya da av hayvanları aniden ortadan kaybolduğunda doğanın dengesini yeniden kurmak yine onun işiydi. Onlar sadece inanç önderleri değildi. Aynı zamanda kabilenin ilk doktoru, ilk şifacısı ve geçmişin hikayelerini saklayan ilk bilgeleriydi. Bu durum Sapiens'in toplumsal yapısında devasa bir devrim yarattı. İnsanlar artık sadece en çok av getiren ya da en güçlü olan liderin arkasından gitmiyordu. İlk kez görünmeyen dünyaya hükmeden
zihinsel ve ruhani bir güce sahip olan bir lidere biat etmeye başlamışlardı. Şamanlar bu gizemli güçlerini ve ruhlarla olan bağlarını gecenin zifiri karanlığında ateşin etrafında düzenlenen o büyük ayinlerde kanıtlardı. Bütün kabile nefesini tutup beklerken sessizliği bozan ritmik bir ses yükselirdi. Davulun sesi. Bu sıradan bir ritim değildi. Şamanın çaldığı davul aslında insan kalbinin ritmini doğanın kendi kalp atışını taklit ediyordu. Davulun o hipnotize edici sürekli tekrar eden sesi yükseldikçe ateşin başında oturan herkesin kalp atışları adeta tek bir ritimde buluşuyordu. Şaman yüzüne bir hayvan maskesi takar, üzerine geyik postu ya da kuş tüyleri giyerdi. Çünkü o an kendi insani kimliğinden tamamen sıyrılması, ruhlar dünyasına geçebilmesi için bir hayvana dönüşmesi gerekirdi. Ateşin etrafında dönerek dans etmeye başladıkça dumanların ve ritmin etkisiyle bilincini yavaş yavaş kaybeder ve bizim bugün trans dediğimiz o tehlikeli sınır geçilirdi. Şamanın bedeni ateşin başında yığılıp kalırken onun ruhunun gökyüzüne ya da yeraltı dünyasına uçtuğuna, orada kötü ruhlarla pazarlık ederek kabilenin kaderini belirlediğine inanılırdı. İşte ateşin etrafındaki bu mistik ayinler sadece şamanın kişisel bir şovu değildi. O davulun sesi ve ortak inanç kabiledeki herkesi birbirine görünmez bağlarla bağlıyordu. İnsanlar İlk kez ortak bir duygu etrafında birleşiyor, korkularını ve umutlarını aynı ritimde paylaşıyorlardı. Mağara duvarlarında başlayıp ateş başında olgunlaşan bu ilk ruhani arayış, Sapiens'i vahşi doğanın ortasında birbirine kenetleyen en güçlü yapıştırıcı oldu. Küçük kabileleri binlerce yıl boyunca bir arada tutan bu görünmez çimento, insanlığın gelecekte kuracağı devasa medeniyetlerin ve büyük ortak hikayelerin ilk güçlü temeliydi. İlk ezgilerle kulaklarımızdan yüreğimize giden bir yol açtık. Sapiens ilk din bile oluşmadan oraya doğru giden yolda önce müziği keşfetti ve sonrasında ölüme bir anlam yükledi. Bugünkü insanın aksine o gün tüm doğaya saygı duymak ilkel insanın yaşayış biçimiydi. İlk din adamları diyebileceğimiz şamanlar ise insanların felaketlerdeki güvenli limanları olmuştu. Ben Ciyodak. Beni buraya kadar dinlediysen özel bir insansın. Çünkü beni buraya kadar kesintisiz dinleyen herkesin anlattığım şeylere en azından birkaç dakikalığına bile olsa değer verip dinlemesi benim için çok değerli. İnsanlığın ilklerini konuştuğumuz bu sezonun sonraki bölümlerinde görüşmek üzere.